Kurtulmak istiyor musun? Şu 4 ana maddeyi yaşamına monte etmek zorundasın. Bunu yapman gerekiyor. Yemek yemek istiyor musun? Çalışma hayatını hayatına monte etmek zorundasın. Tıpkı bunun gibi. Kokmamak istiyor musun? Her hafta 2-3 defa yıkanmayı hayatın içine monte etmek zorundasın. Yıkanmak zorundasın. Ahirete imanlı gitmek istiyor musun? Şu 4 maddeyi hayatına monte etmek zorundasın Müslüman kardeşim. 1. Allah ve Resulü ne buyuruyor sana? Sana ne emrettiler? Bunu öğrenmek zorundasın. Buna ilim denir. İlmi öğrenmenin yolu nedir? 1. Kitap okuyacaksın. 2. Sohbet dinleyeceksin. Bunun en kolay yolu sohbet meclislerinde bulunmaktır. Buraya gelen kardeşlerin niyeti budur. En kolay yöntemde ben İslam'ına söylerim dinleyerek. Çünkü dinleyerek hafızada kalması kitap okumaktan yüzdesi çok daha fazladır. Bilimsel bir tespittir. 1. Allah ve Resulü bize ne buyurdu? Ne emretti? Bu kitap bize ne anlatıyor? Bu kitabın tabi olmamızı farz kıldığı peygamber hayatında bize ne anlatıyor? Nasıl yaşamamızı istiyor? İslam bizden ne istiyor? Bunu öğrenmek zorundasın. Bu 1. maddedir. 2. madde nedir? Öğrendiğini amele dökmek zorundasın. Öğrendiğin yetiyor mu? Bilgi sahibi olmak yetiyor mu? Yetmiyor. Çalışmak zorundasın. Çok büyük bir torna ustası düşünün. Torna ustası. Yahut da bir modelist. Çanta modelisti ama tembel. Sabahleyin 12'den önce kalkamadığı için hiçbir iş yeri bu adamı kabul etmiyor. Bu adam para kazanabilir mi? Ama hocam bu adam ülkenin gördüğü en kaliteli çanta ustalarından ya da torna ustalarından. Bu adam aç kalmaz ya. Kalır. Çalışmazsan aç kalırsın. İlmini amele dökmezsen o ilmin sana hiçbir faydası olur mu? Olmaz kardeşim. Olmaz. Allah ve Resulü bize ne buyurdu? Şunları buyurdu. Öğrendin mi? Öğrendin. Şimdi amele dökme zamanı. 1'incisi ilim, 2'ncisi amel. 3. Bunu alışkanlık haline getireceksin. Ben haftanın 1-2 günü namaz kılarım, 5 günü kılmam. Alışkanlık haline getiremedim. Ben her ay bir kere sohbete geliyorum, hocamın sohbetlerine geliyorum, 3 hafta gelmiyorum. Alışkanlık haline getiremedim. Ben haftanın bir günü 2 saat kitap okuyorum, diğer hafta okumuyorum, diğer günler okumuyorum. Alışkanlık haline getirmemişsin. Bak, bir hayatın içindeki severek yaptığın bir alışkanlık haline dönüştürebilmen için istikrarlı olman gerekiyor. Sistemli olman gerekiyor. Bunu bir örnekle yakınlaştıracağım inşallah. Aramızdaki birçok genç kardeşim diş fırçalama alışkanlığına sahiptir. Kendimden örnek vereyim. Dişlerimi fırçalamadan ben uyuyamam. 2-3 saat boyunca sağa dönerim, sola dönerim. Devamlı dönerim. Fırçamın olmadığı seyahatleri yaptığın zaman imkanların yerinde olmayabiliyor. Fırçamın olmadığı seyahatlerimde 2-3 saat dönmüşlüğüm vardır. Kalkıyorum, parmağımla dişlerimi fırçalamaya çalışıyorum. Bir tane fırça alamamışım, vakit bulamamışım. Ama rahatsızım. Rahat hissetmiyorum. Sanki bir yatsı namazını kılmamış gibi, akşam namazını kılmayıp yatmış gibi. Rahatsızım. Diş fırçalamayı alışkanlık haline getirdiğin zaman bunu yapmadan yatamazsın. Ne oldu? Artık o sende bir sistem olarak oturmuş oldu. Tıpkı diş fırçalamak gibi namaz kılmakta Müslüman için bir alışkanlık haline gelmek zorundadır. Bu alışkanlığı elde edemediğin zaman bir yaparsın bir yapmazsın. Bir kılarsın bir kılmazsın. Bir yersin bir yemezsin oluyor mu? Ben bir gün yemeyeceğim bir gün yiyeceğim. Bir gün yemeyeceğim bir gün yiyeceğim. Olmaz. Bir hafta yıkanacağım bir hafta yıkanmayacağım. Olur mu? Olmaz. Bir gün giyinerek çıkacağım sokağa. Bir gün çıplak çıkacağım. Olur mu? Her gün giyinerek çıkman gerekiyor. Bu sana insani bir alışkanlık haline gelmiş artık. İbadet de, namaz da, bu bilgiler de bizim hayatımızda bir alışkanlık haline dönüşmek zorunda. 1. İlim. 2. Amel. 3. İstikrar. Alışkanlık haline dönüşmesi. 4 nedir? 4. Alışkanlık haline dönüştükten sonra orada kalmayacak, mükemmelleşeceksin. Ne kadar daha iyi yapabilirim? Nasıl bu zikri biraz daha ilerletebilirim? Nasıl bu zikri dilimden kalbime indirebilirim? Bu öğrendiğim bilgileri nasıl derinleştirebilirim? 2 seneden beri namaz kılıyorum, bir tane adamı namaza başlatamadım. Ben ne zaman mücahit olacağım? Hayatında bir tane adamı namaza başlatamayan bir Müslüman sakın ola cihattan konuşmasın. Hayatında bir tek Müslümanı sohbete başlatamayan bir adam cihattan bahsetmesin. O oyun, dünyada oyun eğlence için yaşayan bir adam demektir. Nasıl sen bir adamı sohbete başlatamazsın, namaza başlatamazsın?
Nasıl içkiyi bıraktıramazsın? Her hafta bir futbol takımının maçını izletmeye başlatabiliyorsun. Öyle bir alıştırmış ki arkadaşını. Evine futbol maçlarını izleyecek o receiver'ı koymuş. Ve her hafta sıkılmadan arkadaşıyla beraber istikrarlı. Maçın başlamasına 15 dakika kala orada buluşuyorlar. Cihat gibi. Buluşuyorlar ve her hafta kaçırmadan tuttuğu futbol takımının maçını seyrediyor. Bu istikrarı ibadet konusunda kendisine aklı veren, kendisine gözü kulağı veren Allah'a kulluk konusunda gösteremiyor. Gösteremiyor. Şu halde şu 4 maddeyi kardeşler Allah için unutmayınız. İlim, amel, istikrar, mükemmeliyet. Mükemmeliyet. Sahabe neden İslam'ı zirvede yaşamak istedi? Çünkü onlar Resulullah Aleyhisselam'dan şu hadis-i şerifi işittiler. 2 günü bir olan ziyandadır. 2 gün. Dün neydin? Bugün doğmuşsun. Üstüne hiçbir şey katamadın mı? Fıkıhtan bir şey öğrenemedin mi? İslam ilimlerinden bir şey öğrenemedin mi? Zikri bir tane bile olsa fazlaya çıkartamadın mı? Zarardasın. Geçti. O günü kaybettin. Bundan dolayı sahabeler ne yaptılar? Bugün nasıl dünün bir adım önüne geçebilirim? Bugün hangi kardeşime neyi öğretebilirim? Bugün Resulullah'tan ne öğrenebilirim? Allah'ın selamı onun üstüne olsun. İşte buna mükemmeliyetçilik denir. Bu tasavvuf yolları, bu tarikatlar niye sahabeler zamanından beri var? Çünkü onlar azamiye iştahlandılar. Asgariyle yetinmediler. Ben ne yaparım ederim de bu dini azami ölçülerde çıtayı yüksek tutarım. Yukarıda yaşarım. Asgariyi yapıp kaçmam. Ne yapmam lazım? Dediler ve böyle yaşadılar. Allah Teala benzemeyi bize nasip etsin. Amin.